program, İzmir Dedektiflik AŞ'nin çözdüğü gerçek vakalardan uyarlanmıştır. Kişi, mekan ve isimler tamamen hayal ürünüdür. Bahsettiğiniz otelin karşısındaki sitelerde de bu şahsın hiçbir inşaatı yok. Oradaki villa inşaatları var. Olaylarına bilginin dolandırıcılık da evlilik vadeli dolandırıcılık eklendi. Teknolojinin ilerlemesiyle ve gelişmesiyle insanlar arasındaki iletişim sosyal paylaşım sitelerinden çok yaygın bir şekilde yoğunlaştı ve insanlar çok rahat birbirlerine ulaşarak birbirlerini kandırabilmekte. Senin o söylediğin arabayı almaya karar verdim. Çünkü ben sana karşı çıkmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. Bunda da bana çok ısrarcıydı. Alamayacağımı söylediğimde telefonları kapatıyordu, bir bahane uyduruyordu ve bir daha görüşmek istemediğini söylüyordu. Sonra ben ısrar ettiğimde de hani yine aynı araba konusunu açıyordu bana. 35T 5864 araç gitti. Bilal Bey'e bana haber verelim. Tüm ve sizinle mahkemede görüşeceğiz. Merhabalar, Bilal Bey, ben Çağrı. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım size Çağrı Hanım? Benim bir sorunum var da ilk defa dedektiflik bürosuna geliyorum. Evet. 6 aylık bir ilişkim var. Tamam. Arkadaşlarımla da konuştum. Son zamanlarda pek iyi gitmiyor. Kendisi de internetten araştırdı. Bir dedektife danış istersen dedi. Nedir iyi gitmeyen? Kendisi son zamanlarda telefonlarımı açmıyor, meşgule atıyor ya da açtığı zaman da çok soğuk davranıyor bana. Yani ben aldatıldığımı düşünüyorum. O yüzden şüphelendim ve kötü hissedip buraya geldim. Anladım. 6 aydır tanışıyorsunuz. Evet. Neyiniz olur sizin? Nişanlı? Sevgilim. Sevgilisi, evet. Nerede tanıştınız? İnternette tanıştık. Antalya'da yaşıyor kendisi. Ne iş yapıyor? Müteahhit. Müteahhitlik yapıyor. Hatta bana işte yaptığı evleri, villaları, sattığı evleri, villaları gösterdi. Tamam. Almamı teklif etti. Ben de kredi çektim. Hatta abime de kredi çektirdim. Tamam. Bir tane örnek ev, bitmiş örnek ev gösterdi. Onu satın aldım. Tamam. Fakat tapusu hala elime geçmedi. Almadınız tapuyu. Yok, hayır. Ödeme yaptınız mı? Evet, yaptım. Elden yaptım. Antalya'da mı yaşıyor peki kendisi? Evet, Antalya'da yaşıyor. Kendisiyle normal günlük yaşantısında gün içerisinde telefonla görüşüyorsun sanırım. Kendisi buraya geliyor mu? Arada bir geliyor. Arada bir geliyor. Peki bu evin parasının haricinde herhangi bir ödeme yaptınız mı kendisine başka? Son zamanlarda da bir araba almam konusunda bana çok ısrarcı fakat param olmadığını söylüyor. Kendisi de ailenden al diye diretiyor. Ailem biraz varlıklıdır ama ona zaten bir ev satın aldığım için ailemle aram bozuldu. O yüzden de sürekli diretti. Ben kabul etmeyince daha fazla soğuk davranmaya başladı. Anladım. Peki bu evin tapusunu istediğinizde nasıl bir cevap veriyor kendisi size? Bahane bulup telefonu kapatıyor sürekli. Yani sıkıntılı bir süreç. Aldatıldığınızı düşünüyorsunuz. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir hafta 10 günlük takip süresinde ne varsa açığa çıkacaktır. Kendisinin adres bilgileri var mı? Kimlik bilgileri var mı sizde? Evet, Hüseyin Büker. Hüseyin Büker. Tamam, bununla ilgili bir gizlilik ve iş sözleşmemiz var. Bunu imzalıyoruz karşılıklı. Kendisine ait bilgileri bize veriyorsunuz. Bu bilgiler ev adresi, iş adresi, varsa araç plaka bilgisi ve fotoğrafları. Evlenmeyi düşündüğü sevgilisinden şüphelenen Çağrı, evlilik öncesi araştırma için dedektife başvurur. Öncesi araştırma. Dedektif eldeki verilere dayanarak olayın içinde dolandırıcılık da olabileceğinden şüphelenir. Antalya Konyaaltı Pırlanta sitesinde. Son zamanlarda değişmeye başlamıştı. Sevgilim soğuk davranmaya başlamıştı bana ve arkadaşlarımla konuştuğumda şüphelerimin doğru çıkacağını, yani aldatıldığımı düşündüğümü söylemiştim. Onlar da bana bir dedektifle görüşmem gerektiğini söyledi. İnternetten araştırdım ve Bilal Bey'le görüşmeye geldim. Görüşmeye geldiğimde aldatıldığımı düşünüyordum ve onun üzerine Bilal Bey bana sorular sordu. Nerede yaşadığını söyledi. Antalya'da yaşıyor normalde kendisi.
Adreslerini verdim, adını soyadını, bilgilerini verdim. Arkadaşlar yeni iş 2019'a 677 dosya numarası. İşin konusu evlilik öncesi araştırma. Hüseyin Büker 1987 doğumlu. Antalya'da müteahhitlik yaptığı söyleniyor. 6 aydır bir sevgili ilişkisi var. Sevgilisinden bir villa parasını alıyor. Oranın tapu devrini yapmamış. Kendisi Antalya'da bir sitede yaşadığını belirtmiş. Şahsın takipleri yapılsın. Öncelikle adresler tespit edilsin. Bu inşaat şirketinin gerekli kayıtlarına ulaşalım. İnşaat şirketinin adı, ünvanı yok. Ünvanına ulaşalım. Buradaki yapılan sitedeki tapu kayıtlarının bir tespiti yapılsın. Şahsın yaşadığı yer, gün içerisinde kimlerle görüştü, kimlerle buluştu, orada başka bir bayanla, başka bir şahısla ilişkisi olup olmadığı, nerede yaşadığı alan kime ait, orada kimlerle hayatını devam ettiriyor. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılacak. Bunlara bakalım. Zafer abi, sen bir ekip kur. Tamam. Fuat abi sen de bir ekip kur. Tabii abi. 2 ayrı ekip yapalım. Antalya'ya damla. Ekipten uçak biletlerini al. Dönüş biletini alma çünkü ne kadar kalacakları belli değil. Orada otellerin fake hesapları var mı? Kendisinin hangi sosyal paylaşım sitelerinde hesapları var? Onlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıp Efendim? Alo. Ya buyur Ömerciğim. Bilal Bey biz Beytiren, Antalya'da Beytiren adreslere gittik. Evet. Sahte internetten araştırmamızı yaptık. Evet. Yalnız Antalya'da Beytiren isim soy isimli bir müteahhit yok. Tamam. Biz de müteahhitlerin yerlerine gittik. Bir alan çalışması gerçekleştirdik ama öyle bir müteahhit yok. Ev ne oldu? Sonra işte Pırlanta sitesine gittik. Evet. Pırlanta sitesindeki yerler Bilal Bey günlük kiralık evlermiş. Böyle bir bilgi aldık, günlük kiralık. Ticaret odasından sordunuz mu? Ticaret odasından da yokladık Bilal Bey. Numaralarından, seri numaralarından bulduk. Öyle bir kayıtta bir müteahhit yok. Tamam. Anlaşıldı. Hemen atlayın İzmir'e gelin. Merkeze Tamam, intikal edin. merkeze gidin. Tamam kardeşim. Tamam, Teşekkür ederim. Sağ ol. Aynı zamanda bana villa aldırmıştı fakat elime tapularını da vermemişti. Yani parayı ben ödemiştim kendisine fakat tapuyu alamamıştım. Son zamanlarda bir araba almam konusunda da bana çok ısrarcıydı. Alamayacağımı söylediğimde telefonları kapatıyordu, bir bahane uyduruyordu ve bir daha görüşmek istemediğini söylüyordu. Sonra ben ısrar ettiğimde de hani yine aynı araba konusunu açıyordu bana. Sonra ben aldatıldığımı düşünüyordum fakat işte bu para mevzuları işin içine girince başka bir şey de olabilir diye dedektif bürosuna geldim. Alo. Buyurun Bilal Bey. Çağrı Hanım merhaba. Bilal Kartal Özel Dedektif. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımız Antalya'da gerekli araştırmalar yaptılar. Evet. Bu sevgilinizin sizi götürdüğü ev günlük kiralık evmiş. Vermiş Öyle olduğunuz, mi? evet orası günlük kiralık evmiş. Vermiş olduğunuz bölgede de o isimde, soyadda hiçbir şekilde müteahhitlik yapan yok. Orada hiçbir dairesi yok, hiçbir sitesi yok, hiçbir inşaat faaliyeti yok. Ticaret odasından da gerekli araştırmalar yapıldı. Bu şahsa ulaşamıyoruz. O yüzden bu şahsın sizden bir araç satın almanızı istemişti. Bir para talep ediyoruz sizden. Doğru mu? Evet, Tamam. öyleydi. Ben İzmir'de parayı tedarik ettim. Gerekli senedi de imzalayacağım. Aracı gel alalım diye bunu çağırın İzmir'e. Çağırırsanız gelir sanırım değil mi? Evet, öyle Tamam. çağırırsam. Buraya gelir. gelsin. Geldikten sonra biz bunun takibini yapalım. Nerede yaşadığını, ne şekilde, ne şartlarda yaşadığını bilgilerine ulaşalım. Olur mu? Olur, tamamdır. Tamam. Ben bu konuyla ilgili sizi şirkete bekliyorum. Gelin görüşelim. Toplantı yapalım. Ona göre planlaştırırız. Çözeriz merak etmeyin tamam. Görüşmek üzere. Tamamdır, Hemen gelin görüşmek bekliyorum. üzere. Tamam saygılar sağ olun. Tamamdır. İyi günler. Hüseyin'in kaldığı ve çalıştığı yeri gözlemlemek için giden ekip, verilen adreslerin doğru olmadığını tespit eder. Evet Çağrı Hanım şimdi arkadaşlar Antalya'da gerekli araştırmalar yaptılar. Sizin erkek arkadaşınızın sizi götürdüğü ev, Pırlantası'ndaki ev günlük kiralık evmiş. Orası günlük kiraya veriliyormuş. Bahsettiğiniz otelin karşısındaki sitelerde de bu şahsın hiçbir inşaatı yok. Oradaki villa inşaatları var.
Ancak bu villa inşaatları başkalarına ait, başkaları bunların sahibi. Bu şahsın Antalya Ticaret Odası'nda da müteahhitlik ile ilgili hiçbir ticari faaliyeti yok. Ondan dolayı şahsa ulaşamıyoruz. Şimdi bu şahsı bulmamız lazım. Bize yardımcı olmanız gerekiyor. Sizden bir araç almanızı istemiştim. Bir miktar para talep etmişti değil mi? İzmir'de bir galeride araba beğendiğini söylemiştim. Şimdi siz bunu arayın. Arkadaşlar telefonları sessiz alın. Bu vatandaşa söyleyin İzmir'e gelsin. İzmir'e geldikten sonra biz bunu takip alalım. Nerede yaşadığını, kiminle yaşadığını bu şekilde. Efendim abi. Alo hayatım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya ben düşündüm de senin o söylediğin arabayı almaya karar verdim. Çünkü ben sana karşı çıkmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. İlişkimizde bu durum bozsun istemiyorum. O yüzden ben senin söylediğin arabayı alacağım. Senetleri imzalamam için, arabayı da satın almam için İzmir'e gelebilir misin bugün? Tamam hayatım. Hemen 2 saat sonra oradayım. Tamam. Uçakla geliyorum. Tamam, uçakla gel. Ben seni havaalanından alırım. Tamam canım. Tamam. Tamam. Tamam, çok seviyorum seni bir tanem. Tamam, sen de. Tamam canım. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Çağrı Hanım aldatılma şüphesiyle bize geldi. Biz Çağrı Hanım'ın bize vermiş olduğu adres bilgilerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda öyle bir şahsın o adreslerde yaşamadığını tespit ettik. Ve yine Çağrı Hanım'la bir plan yaparak bu şahsın fiziki olarak yakalanması için Çağrı Hanım'ı yem olarak kullandık. Antalya'da yaşamadığı tespit edilen Hüseyin'in takip edilebilmesi için dedektif Çağrı'dan bir buluşma ayarlamasını ister. Çağrı plana uyup havaalanından aldığı Hüseyin'i dedektifle belirledikleri mekana. Zamanlarımız zaman güzel denk geldi. Hemen zamanlarımız çok iyi oldu. Havalimanından böyle fark edip. Artık dedektif ve ekibi Hüseyin'i tespit edip takibe başladı. Çağrı, planın ikinci aşaması için Hüseyin'i otogaleriye araba almaya götürür. Dedektif ve ekibi de takiptedir. Ben küçük az zekalı diye düşünüyorum. Evet, çıkıyoruz falan. Günümüzde dolandırıcılık olaylarına bir yeni dolandırıcılık da evlilik vadeli dolandırıcılık eklendi. Teknolojinin ilerlemesiyle ve gelişmesiyle insanlar arasındaki iletişim sosyal paylaşım sitelerinden çok yaygın bir şekilde yoğunlaştı. Ve insanlar çok rahat birbirlerine ulaşarak birbirlerini kandırabilmekte. Çağrı, Antalya'ya dönmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin'i havaalanına bırakır.
bindik, plaka 35T 5349, şimdi yola çıkıyoruz. İlerliyoruz. Takibe devam eden dedektif ve ekibi Hüseyin'in uçağa binmeyip taksiyle İzmir'deki bir eve gittiğini tespit ederler. Girdi mi içeri? İçeride şahıs içeride. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı şahıs. İçeride emin misiniz? Eminiz, %100 eminiz. He, tamam. Baktınız mı çevreden, gördünüz mü? Görüntü aldık. Tabii her şeye bakıyoruz. Her şeye Birinci kat. İyi, tamam. Hadi bakalım, bitelim. Gel bakalım. Şahıs İzmir'de yaşıyormuş, Antalya'da değil. Dolandırıcı bu adam. Şimdi ben kapıyı açtıracağım. Hanımefendi merhaba, iyi günler. Hüseyin Bey'le görüşebilir miyiz? Konu neydi? Ben eşiyim. Öyle mi? Evet. Kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. Çağırabilir misiniz? Önemli bir konu. Hüseyin, hayatım. Bakar mısın? Hüseyin Bey! Hüseyin! Hüseyin Bey! Evet, Hüseyin Bey, bakar mısınız? Buyurun. Buyurun hanımefendi. Nişanlınız. Ne bakmıştınız? Hüseyin, sana bakmıştım. Evli misin sen? Kim bunlar? Hayatım tanımıyorum Hüseyin'i de. Ne demek tanımıyorum? Az önce beraberdik biz seninle Hüseyin. Tanımıyorum hanımefendi. Hüseyin, evlisin sen bir de. Allah belanı versin senin. Ben okuma pislik herif. Tanımıyorum hanımefendi. Neler oluyor? Hanımefendi diyor hala. Hala bana hanımefendi diyor. Hüseyin. Tamam, sakin ol. Az önce biz senin yanında. Ben sana güvenmiştim, lanet olsun. Kim bunlar? Çabuk. Kim bunlar? Hüseyin çabuk cevap ver. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Yeter. Tamam, sakin ol, sakin ol. Hüseyin. Hanımefendi sakin ol. Çocuk at tutun. Çocuk at tutun. Nedir? Bana Çocuk al, götür. anlatacaksın. Bak bunlar nedir? Hadi. Hadi. Bir ambulans çağırın olmazsa. Çağrı Hanım'ın sevgilisinin evli olduğunu ve kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu tespit ettik. Bu gibi olaylar maalesef günümüzde çok fazla yaşanıyor. Çağrı Hanım bu konuyla ilgili yapabileceği çok fazla bir şey yok. En azından bir araba alımı ile ilgili vermiş olduğu son senet ödenmeyecek ve kendisinin bundan sonra herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Zararın neresinden dönülse kar misali. Çağrı Hanım'ın bugüne kadar ödemiş olduğu, vermiş olduğu bütün paralar artık geri gelmeyecek ama bundan sonraki süreçte Çağrı Hanım artık herhangi bir maddi ve manevi kayba uğramayacak. Kendisine elimizden geldiğince yardımcı olduk. Kendisinin sevgilisinin evli olduğunu, profesyonel bir dolandırıcı olduğunu belgelerle bizzat kendisine göstererek ispatladık. Yapmış olduğumuz hizmetler arasında evlilik vaadiyle dolandıracak araştırmaları da üst sıralarda çok fazla talep gören bir hizmet türüdür. Hüseyin yaklaşık 1 yıl önce Antalya'ya gitmişti. 6 aydır bir müteahhitin yanında çalışmaya başlamıştı. Evliliğimiz boyunca zaten hep maddi problemle geçinmeye çalışıyorduk. 6 ay önce geldi müteahhitin yanından ve para olarak çok bolluk içinde yaşamaya başladık. Paranın nereden geldiğini sorduğumda bana müteahhitin yanında çalışırken hiçbir masrafının olmadığını, sadece para biriktirdiğini söyledi ve iyi bir kazancı olduğunu anlatmıştı. Çağrı Hanım'la çekilmiş görüntüleriniz var elimizde. Yok olsa zaten hani gösterin ben de göreyim yani. Geldiklerinde Hüseyin'i sorduklarında yanlış olabileceğini düşündüm. Belki dedim Hüseyin değildir, benzetiyorlardır dedim. Ama gördüm ki kızın onu tanıyor olması ve ondan sonraki gelişen olaylar beni yıktı. Ben Hüseyin'e çok güvenmiştim. 6 aylık bir birlikteliğimiz vardı. İnternetten tanıştık ama sanki hiç öyle değildi. Biz 10 yıldır tanışıyorduk ve sanki her gün berabermiş gibiydik. Ben o kadar seviyordum onu. Onun kalbini, iyi niyetini ya da iyi niyetli gözüken hallerini seviyordum ben onun. Fakat bugün gördüğüm şey aldatılma
Evet, ondan şüpheleniyordum. Ama ayrıca dolandırıldığımı da öğrendim. Ve ben sırf o istediği için, o evi alabilmek için ailemi de karşıma almıştım. Krediler çektim. Neredeyse bir batağa sürüklenecektim ama tek güvendiğim şey Hüseyin'di. Hüseyin'in kalbiydi. Şu an hangi birine yanacağımı bilmiyorum. Evin parasını ödedim, evim yok. Ailemi karşıma aldım. Şu an bir gidebileceğim ailem var mı hala bilmiyorum. Sevdiğim adamın çok başka bir insan olduğunu gördüm ve o yok. Yani nasıl devam edeceğim? Kime nasıl güveneceğim bundan sonra hiç bilmiyorum.